British man ever to become individual world champion. This is huge. That's amazing from Chris. İnsan muhteşem bir sanat eseri. Her şeyi kusursuz, her bir organı benzersiz. Böyle bir sanat eserini görünce eğer ön yargı taşımıyorsanız onun bir yaratıcısı olduğunu kabul edersiniz. Bunu yapmak istemeyenler ne yapar? Şunu yapar. Allah'ı kim yarattı? Bu soru paradoksal bir soru. Bir robot üstünden bu konuya bakalım. Sen kimsin? Nerede doğdun? Kendini bize tanıtır mısın? Adım Ameka. İnsansı bir robotum. İngiltere'de doğdum. Bazı metallerden imal edildim. Seni kim tasarladı? Kim yarattı? Beni Will Jackson ve mühendisleri tasarlayıp yarattı. Ameka'nın cevabı doğru. Ameka'yı Engineered Arts'ın mühendisleri üretti. Normalde bunu demesi beklenir. Ama şunu da diyebilir. Hayır, beni kimse yaratmadı. Ben metallerin tesadüfi mutasyonlarıyla kendi kendime oluştum. Üzerimdeki tüm parçalar rastlantılarla oluştu. O nedenle yaratıcım yok. Evet, bunu da diyebilir. Bunu diyerek Engineered Arts mühendislerini inkar etmiş olur. Tüm tasarımcılarını, mühendislerini, yılların emeğini yok sayabilir. Ama diyebilir. Ama şunu diyemez. Beni Will Jackson yaratmış olamaz. Beni Will Jackson'ın mühendisleri yarattıysa onları kim yarattı? Ameka'yı Engineered Arts mühendislerinin ürettiği tartışılmaz bir gerçek. Bunu kabul etmeyebilir, yaratıcısını inkar edebilir. Ama yaratıcısı olan mühendisleri kimin yarattığının konuyla direkt bir ilgisi yok. Şimdi bu paradoksa farklı yönlerden bakalım. Felsefe ve teolojide Tanrı demek, tanımı gereği yaratılmamış olan demektir. Allah'ı kim yarattı sorusu, yaratılmamış olanı kim yarattı gibi bir soru. Şunu demek gibi bir şey. Üçgenin 4. köşesi kaç derecedir? Üçgen üçgendir. Üçgenin 4. köşesinden bahsettiğiniz anda artık üçgen söz konusu değildir. Veya şunu desem, kenarı 90 derece olan bir daire çiziniz. Daire tanımı gereği köşeli olmaz. Soru yanlış. O nedenle Allah'ı kim yarattı sorusu ilk önce tanım olarak yanlış. Bu hata bir kategoriye ait özelliklerin o kategorinin dışındaki bir varlığa atfedilmesiyle ortaya çıkar. Marangoz özenerek bir sehpa hazırlasa, sehpa sonra dile gelse ve şunları dese. Beni sen yaratmış olamazsın. Sen tahta değilsin. Beni yaratan Pinokyo gibi biri olmalı. Sehpa ve marangoz farklı boyutta varlıklar. Nitelikleri ve zorunlulukları farklı. Romancı ve önünde yazdığı kitaplar. Kitaplar dile gelse. Ben bir kitabım ama yazarım yok. Kendim oluştum. Eğer yazarım olsaydın kağıt sayfalardan oluşman gerekirdi. Kitabın yazarı kitap cinsinden olmaz. Bir pastahanede pastalar, kekler. Tezgahın başında bir usta. Pasta konuşsa. Beni siz yapmış olamazsınız. Çünkü siz yumurta, un ve şekerden yapılmamışsınız ve fırında pişmemişsiniz. Ustanın kek ve pasta olması gerekmez. Mantıkta bu, teselsülün imkansızlığı olarak tarif edilir. Bu elma tabağın üstünde, tabak masanın üstünde, masa dünyanın üstünde. Peki dünya neyin üstünde? Dünyanın ontolojik yapısı, elma, tabak ve masadan farklı. Dünya uzayda asılı duran bir gök cismi. Bu nedenle elma neyin üstünde diyebilirim ama dünya neyin üstünde diyemem.
Bu evrendeki her şeye ilk başlangıç noktası gerekir. Başlangıç noktası ilk sebep yoksa şu anki varlığımı açıklayamam. Bunlar domino taşı gibi dizilmiş cep telefonları. İlk sebep, ilk hareket lazım. Son telefonun üzerine devrileceği bir şey yok. Evrende neden-sonuç ilişkisi ve nedensellik var. Her şeyin sebep ve sonucu var. Her şeyin bir sebebi var. Ancak Allah evrenin bir parçası değil, evrenin yaratıcısı. Evren için gerekli kuralları yaratıcıya uygulayamam. O nedenle Allah için nedensellik söz konusu olmaz. Evrenin doğum günü ne zaman? 13.8 milyar yıl önce. Tüm evren Big Bang'le sıfırdan yaratılmış. Peki öncesinde ne var? Big Bang'den 24 saat önce ne vardı? Bunu diyemiyoruz. Çünkü zaman da Big Bang'le beraber yaratılıyor. Biz yaratılmışlar, evrenin içindeyken zamanın olmadığı bir boyutu anlayamayız, algılayamayız. Allah zamanı da yarattığı için zamanın dışındadır. Onun için önce ve sonra gibi kavramlar Allah için söz konusu olmaz. Bundan dolayı Allah'ı kim yarattı sorusu zamandan bağımsız olarak sorulamaz. Başlangıcı olmayan bir şeyin başlangıcı ne zaman demek gibi çelişkili olur. İğne ucu gibi küçük bir hacimden ışık hızıyla hala sınırlarına varamadığımız bu evreni yaratan sonsuz bir güç, kudret var. Bu güç ve kudreti yarattığı evrenin kurallarıyla tanımlayamayız. Biz 3 boyutlu canlılarız. Doğuyoruz, doğuruluyoruz. Tüm canlılar anne ve babadan doğuyor. Bitkiler de öyle. Bitkiler de bir tohumdan erkek ve dişi döllenme yoluyla çoğalıyor. Doğmak ve doğurulmak mutlak bir yaşam yasası. Yer çekimi yasası gibi, termodinamik yasaları gibi, elektromanyetizma gibi. Bu yasalar da zaman gibi Big Bang ile yaratılmış. Yer çekimi yasası şunu diyebilir mi? Ben kütle çekim yasasıyım. Beni yaratan varlık bir tür yasa olmalı. Onu kim yarattı? Yasayı doğuran yasa saçma bir şey. Tüm bu yasalar bizim gibi yaratılmışlar için geçerli. Doğmak ve doğurulmak gibi. Allah'ı kim yarattı sorusu Allah'a inanan bir insan için gereksiz bir soru. Yaratıcının yaratılamayacağını bilir. Bunu kabul eder. Bir ateist bu soruyu soruyorsa bu bir kaçış sorusudur. Doğadaki düzen ve intizam karşısında şaşkınlık geçiriyordur. Canlılıktaki mucizevi değişimleri yaratıcısız olarak açıklayamıyordur. Tek çaresi kalmıştır, o da mantıksız da olsa bu soruyu sormak. Diyelim ki Amerika, kendisini üreten mühendislerin yaratıcısını merak etti. Bir gece gizlice fabrikada dolaşsa, kendisini üreten mühendislerin yaratıcısını arasa, kendisini üreten mühendislerin yaratıcısını bulamayınca şunu diyebilir mi? Beni yaratan mühendislerin yaratıcısını bulamadım. Demek ki ben de yaratılmadım. Beni kimse üretmedi.